Anarşizm dünya üzerindeki bütün devletleri reddeder. Anarşistler devleti çobana, halkı ise güdülen koyunlara benzetirler. Ancak insanın koyundan farklı olarak akıl yetisine sahip olduğu için kendi kendisini yönetmesini ve devletsizlik ilkesini savunurlar. Rus yazar Tolstoy ve Proudhon anarşizmin fikir babalarındandır. Eğer Türkiye anarşist olsaydı bayrağındaki yıldız yerine anarşizmin sembolü eklenirdi. Bu bayrak sembolik olurdu ve ülkenin herhangi bir ismi olmazdı. Muhtemelen diğer devletler bu bölgeye tarihteki ismiyle Anadolu diye hitap ederlerdi. Anarşistler oy vermeyi reddettiği için devletin başında herhangi bir yönetici bulunmazdı. Yöneten olmadığı için vergi denilen bir tabirden bahsedilemezdi. Okula gitme zorunluluğu olmazdı. Öğrenciler kendi müfredatını kendisi belirlerdi ve milli eğitimi reddederdi. Bu düşüncenin sebebi anarşistlerin devlet okullarını öğrencileri otoriteye itaat etmede bir araç olarak kullanıldığını düşünmeleridir. Sağlık alanında ise örneğin bir röntgen cihazının her bir parçası farklı ülkelerde üretilir. Ancak Anadolu bir devlet olmadığı için hiçbir devlet büyükelçilikleri ve bürokratları olmayan bir bölgeyle ticaret yapmazdı. Böylece sağlık koşulları bakımından geri seviyelerde olurdu. Ham madde olmadan üretim yapamayacağı için dünyanın gözünde Sahra çölünden farksız bir yer olurdu. Bir diğer konu aile yaşamında evlilik ortadan kalkardı ve aile cüzdanı verilmezdi. Halaylı ve horonlu düğün törenleri olmazdı ve iki bireyin kendi rızasıyla evlendik demesiyle yeni bir yuva kurmuş sayılırdı. Anarşist düşünür Proudhon bir sözünde özel mülkiyet hırsızlıktır demişti. Bu nedenle babanızdan kalan ev size miras kalamazdı ve tüm vatandaşların ortak evi olurdu. Anarşistler dinlerin insan üzerinde baskı ve otorite kurduğunu düşündükleri için bütün dinler yasaklanırdı. Bu sebeple dini bayramlar ve sünnet törenleri ortadan kalkardı. Anarşist sistemde bir insanın en yetenekli olduğu zanaat konusunda yönlendirilmesi ve uzmanlaştırılması, bu uzmanlaşan kişinin de ürettiklerini ihtiyacı olanlara dağıtması ve ihtiyaç duyduğu ürünleri de bunları üreten kişilerden alması gerektiğini savunduğu için bu devlette para kullanılmazdı. Lüks tatil mekanları tüm halka ücretsiz olurdu ve sonucunda turizmciler iflas ederdi. Askere gitme uygulaması sona ererdi. Hatta ülkede tek bir polis kalmazdı. Anarşistler hukuk kurallarını reddettikleri için mahkemeler kapanırdı. Örneğin hırsızlık yapan bir suçluyu halk vicdanıyla cezalandırırdı. Anarşistlerin hukuk kurallarını reddetmesinin nedeni hukuki sınırlamanın olmadığı bir toplumda asla kargaşa çıkmaz. Çünkü insan özgür ve iyi bir doğaya sahip olarak doğar. İnsanı kötü yapan ekonomik eşitsizlik ve sosyal adaletsizliklerdir. 1 yaşındaki bebeğin kötülüğünden kim bahsedebilir ki? Hayatında kötü kalpli bir bebek görmüş hiç kimse olamaz. Anarşizmde özgür ve erdemli insanların birbirine yardım ettiği bir hayatın mümkün olacağı görüşü hakimdir. Ancak Anadolu dünyada tek anarşist bölge olduğu için diğer ülkeler tarafından dışlanırdı. Bu dışlanmışlık neticesinde ülke farklı gruplara ayrılıp bu gruplar arasında bitmek bilmeyen çatışmalar çıkardı. Bu kaos ve çatışmalar sonucunda devletin nüfusu 50 yıl sonra 120 bin kişiye kadar düşer ve ülke sonu görünmeyen bir karanlığa bürünürdü. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.